Günaydınlar, günaydınlar. Buz gibi bir havaya, buz gibi yeni bir yıla uyandık. Değil mi oğlum? He? İnanılmaz soğuk. İzmir Bayındır'dayız. -6 derece. Size şöyle göstereyim. Bakın. Gece inanılmaz bir soğuk oldu. Ah. Hele. Sular dondu. Çok soğuk. Hatta tesisat da donmuş. Bakın çalışmıyor. Bakın. Musluklar çalışmıyor. Bu arada herkese mutlu yıllar diliyoruz. İnşallah 2026 yılı hepimize güzel bir yıl olur. Hayvancıklarıma mamalarını verdim. Karınlarını doyurdular. Ama su veremiyorum. Bakın şu sarkıt oluşmuş. Oradan günü sudan, yani anlamadım. Kırağı oluyor da oradan mı su damlıyor? Kaçak mı var? Ama bakın nasıl sarkıt oluşturmuş. Şuraya bakın. Bitkiler de donmuş. Şuna bakın hele. Suyu açamıyorum şu an. Tesisatın içi buz. Nasıl olacak? Ya bak nasıl olacak bu iş? Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu Webasto harbi hayatımızı kurtardı ha. Bakın. Pelet fiyatları torbası 400 lira. Yani 16 bin liralara, 15 bin liralara falan satıyorlar tonunu. İnanabiliyor musunuz? Yani ben 9 bin lira demiştim ama fiyatı, yani böyle artan bir şey yok. Yani siz şimdi altın yatırımcısıysanız, tamam mı? Altından para kazandım zannediyorsanız, inanın elinizde pelet tutsaydınız zengin olmuşsunuz. Ya bundan 4 yıl önce ya tonu 800 liraydı. Şu an 15 bin liraya, düşünebiliyor musunuz? Bir ton pelet. Ve ben bu sene ilk defa pelet almadım. Çünkü alamam yani. Bir ton peleti bir ay zor yetiyor. 3 ay olduğunu düşünsenize. 50 bin lira neredeyse para yapıyor ya. Böyle bir mantık var mı? Hayır, bu peleti alanlar nasıl alıyor yani şu an? Ben onu da anlamıyorum. Bu kadar parayı nasıl veriyorsunuz siz? Akıl kârı değil ya. Eve 5 tane klima tak. Vallahi daha iyi yani. Yani altından para kazanıyorum zannetmeyin yani. Pelet alanlar. Yani ben 4 yıl önce pelet stoklasaymışım, şu an zenginmişim yani. Bu ne ya? Ama Webasto hayatımızı kurtardı bakın. Yani gerçekten samimiyetle söylüyorum. Dün gece, bu arada ben geçen gün 5 torbada kömür aldım. Havaların soğuyacağını bildiğim için gittim 5 torba kömür aldım. Kömürün de Rus kömürü, ithal kömür. Tonu 10 bin lira. 10 bin lira. Bir torbası 200 lira. 5 torba aldım. Akşam sadece bir torba gidiyor. Bitiyor yani. Bakın dün akşam kazanı doldurdum. Odunla, kömürle ağzına kadar. Gece uyandım saat 3'te, artık kaloriferler hafif soğumaya başlamıştı. Sönüyordu. Dayanmıyor. Ev ondan sonra saat 4'ten sonra buzhane gibi oldu. Gittim hemen Webasto'yu çalıştırdım. Çocukların odasında klimayı açtım.
ev ancak öyle ısındı vallahi. Çocuklar yani sabah donarak uyanacaktı yoksa. Webasto gerçekten iş yaptı yani bizim evde. Gerçekten iş yaptı. Bakın abartmıyorum. Şuna bakın. Ama şu pelet fiyatlarına uyuz olduğum kadar şu an hiçbir şey uyuz olmuyorum. O kadar böyle şeyim ki, ayarım ki yani, anlatamam. Kim çıkarıyor ya bu fiyatları? Ya nedir bu talaşla talaş? Odun talaşı ya. Odun talaşı. Tamam mı? Ya şimdi diyeceksiniz ki bunun makinesini al. Kaan kendin yap. Bunun makinesi nerede? Bunu bana söyleyen insanlar linkini de atsın lütfen. O makineyi kim üretiyor? Nerede yapılıyor? Bizim ülkede yok. Çin'de var ya o makinelerden. Adam yoksa kocaman pelet tesisi kurar mı? Herkes evinde üretir. Hani ben odun talaşını yakacak yakacak pelet yapacak makineyi göremedim yani, bulamadım. Siz biliyorsanız atın. Hani hayvancılar için arpa, buğday bilmem ne onları karıştırıp pelet yem yapan pelet makinesi var. Belki onunla karıştırıyor olabilirsiniz. Yazdığınızda pelet makinesi diye çıkar ama o hayvan yemi yapan pelet makinesi. Buradaki çalı, çırpı, odunu alıp da pelete döndüren bir makineyi ben hani Çin videolarında, internette dolaşan videolarda var ama Türkiye'de bunu üreten varsa bence trilyoner olur. Parayı vurur yani. Hani kendi peletini yapabilirsen parayı vurursun yani, insanlara bunu yaptırabilirsen. Vallahi öyle bir makine varsa bana gönderin. Vallahi imkanım olursa alırım yani. İşte bakın. Odun kömür sobasını size şimdi çok güzel, tamam. Bakın şimdi yakacağım. Evimiz ısınacak. Ama bakın. Bu pislik. Yani pisliği çok. Bak görüyor musunuz? Yani bu daha dün temizledim. Daha 2 gün olmuştur ya temizleyeli. Yalan söylemeyeyim. Ama yok. Bakın şimdi açacağım. Tamam mı? Şunu sileceğim, dökülecek. Bu ağzına kadar dolu. Bunu gidip boşaltacaksın. Tamam. Yanınca çok romantik bir ortam oluyor. Kabul ediyorum. Ama inanılmaz pislik ve bunu 7/24 sürekli temizlemeniz lazım. Bizim başka işimiz yok mu? Var. Ve ben bunu 8 yıldır yapıyorum. Bu arada gocunmuyorum. Ben zevk alıyorum bakın. Ben mutsuz değilim. Ama böyle bunu toz pembe, çok romantik hayallerle düşünenler, köy evinde sobasız olmaz diyenler, yani köye göç etsem ben sobayla yaşarım diye böyle hayaller kuranlar, yani bunları çok şey yapmayın bakın. Anladın mı? Çok kolay iş değil yani. Bir hafta çok keyif alırsın. İlk bir hafta keyiften uçarsın. Ama sonra kafayı yemeye başlarsın. Bak şimdi bunu bir çıkaracağım. Buna bak. Görüyorsunuz mu? Ve bu şimdi sıcak. Bunu dökerken de dikkatli olman gerekiyor. Bunları sonra temizlemen gerekiyor. Siz demeden söyleyeyim. Evet, tavuklara atıyorum zaman zaman. Atıyorum. Daha sonra toplayınca gene atacağım. Oh. Ama şu odayı temiz tutamıyoruz yani. Olmuyor. Yani odun kömür işi gerçekten pis iş. Başlı başına mesai gerektiriyor ya. Bakın kömür de bu. Neymiş? İthal Rus kömürü. Bayındır'dan aldım. Fena değil yani. Vay.
Vallahi biri şöyle matematiği canlı olan biri hesap etsin ya bize. 4 yıl önce mesela 100 bin liramız var diyelim. Tamam, hani saçma, kimse gidip pelet yatırım yeri alıp da stok etmez ama vallahi merak ettim, altına göre ne kazandırmış. Mesela 100 bin lira paramız olsa, hani şu an beynim dondu, şu an hesap edemem ben de. Sizden biri hesap etsin. 100 bin lira paramız var 4 yıl önce. Altın alsaydık ne olurdu? Peletin tonu 800 lira. Hadi 1000 lira diyelim. 1000 liradan pelet alsaydık ne olurdu? Peletin tonu şu an 15-16 bin lira. Altına göre bugünkü değerini hesap edin. Hangisi daha çok kazandırmıştı? Altın mı? Pelet mi? Böylece şunu anlayabiliriz. Altından para kazanabilmiş misiniz? Yoksa altında enflasyon altında bu kadar yükselmesine rağmen ezilmiş mi? Bence bunu anlayabiliriz. Oy. Bu arada pelete neden uyuz olduğumu da söyleyeyim size. Hıyarı seviyorum. Yani beni tamam, taşıması, getirmesi, nakliyesi, bulması hep dert. Arıyorsun, ediyorsun ama gerçekten rahat. Mesela gece ben onu akşam 6'da 7'de bir yakıyordum. Sabaha kadar onu idare ediyordu. Ev stabil kalıyordu, sıcaklığı evin. O yönden rahat. Yani benim için sevgili gibi. Ona sitemim bu yüzden. Değeri arttı. Ulaşılamaz oldu. Benim alışkanlığımdı yani sonuçta. 4 yıl onu kullandım. Alışmıştım. Bir sistemim vardı. Şimdi her şey bozuldu. Odunlar iyice tutuşsun. Daha sonra da biraz kömür atarım. Acıktım. Ve dondum. Kuşların suyuna da bir bakayım. Lan donmadınız değil mi? He? Donmadınız değil mi? Çok soğuk ama bunlar iyi gibi. İyi misiniz? İyi ya, bir sıkıntı yok. Hadi bakayım, kaçın. Hanım, donuyoruz. Vallahi donuyoruz ya.
Yok böyle bir donma. Resmen parmağım dondu. Su Hissetmiyorum. akıyor mu? Su gıdı yani akmıyor gibi bir şey. He? Akmıyor gibi bir şey. Akmıyor mu? Evet donmuş. Bak parmaklarım ne hale geldi, morardı. Ay çok acıdı. Kar ellemişçesine. Baksana parmaklarım haline. Bakayım. Şu iki parmağım çok kötü oldu. Ya akıyor işte. Az mı akıyor? Şimdi azaldı. Çoğalmıştır. Demin Bahçe- yüzümü elimi yıkayamadım. Bahçe sularının hepsi donuk. Muslukları açamıyorum. Muhtemelen işte bu da öyle yani. Ay, kar yağsa gam yemeyeceğim de. Niye soğuğu biz çekiyoruz? İşte İzmirlilerin kaderi bu maalesef. Böyle şey mi olur ya? Türkiye'nin dört bir yanında kar yağıyor. Kar manzaraları. Biz burada soğuğunu Avucum. yaşıyoruz. Biz avucumuzu yalıyoruz. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum. Gel buraya kaçma. Bırak soğuk. Ay çok soğuk değil. Ama itiraf et. Webasto'muzdan bu performansı beklemiyordun değil mi? Evet. Nasıl açınca soğuğu kuruyor? Tabii kırıyor yani aynen. Kırması çok iyi. Hiç yoktan iyi değil mi? Evet. Bir anda ama yine de hani evde öyle bir Evin var ya bak, tok evin sıcaklık yok. ama o neden biliyor musun? Bu evin bize demişlerdi zaten. Yalıtıma ihtiyacı var. Sen burada cehennem... Bak dün akşam mesela sobayı kömür attım. En neredeyse üst seviyeye getirdim. Kalorifere neredeyse el değmeyecek kadar sıcaktı. Ama ona rağmen normal mantolamalı bir evde olsaydık cehennem gibi olması gerekiyordu ev. Evet. Evde ısı kaybı var. Belki bizim şu tavan arasından bile nasıl ısı kaybımız var biliyor musun? Bence de. Orayı mesela yaptırırken biz acaba işte taş yünü maş yünü bir şeyler attırmamız gerekiyordu. İşte. Kulakları çınlasın o hıyar usta. Her şeyi katakulleye getirdi bize. Yanlış. Ulan bir soğuluğu bile takamadık o zaman. Evet ya. Aceleye getirdi her şeyi. Ne mi lan? Bak bak kendinden geçti bak 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 bak. Bak 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 kendinden geçti bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak saçları lüle lüle bak bak bak. Saçları lüle lüle. Kızma hadi hoşuna gidiyor senin de hadi. Hadi bak 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 bak. Keyfe bak keyfe bak keyfe bak bak. Saçını ağzına verelim. Bak. Ben şimdi saçını ağzına veriyorum. Anlamıyor bak bak. Ah. Hadi git annenin saçına uç. Kartal gibi. Ne güzel koktu be. Evet biber salçamızla yapıyorum bak. Biber salçası da çok güzel oluyor yumurta. Domates hiç yok bunda. Biberin kokusu ne güzel değil mi? Benim aklım şimdi yukarıda tavuklarda kaldı ya. Suları donmuştur ya. Ya donmuştur ama güneş var ısı. Çözülür bence Sen ya. tuhaflığı söyleyeyim mi? Ha. 2-3 gün sonra hava kaç derece biliyor musun? Kaç? 16-17.
Vay be. Denize gireceğiz neredeyse. Mevsim nasıl böyle değişiyor ya? Değil mi? Niye ilginç bir şey? Ama değişsin hafiften. Mesela bu gece -5, -6 derece. Kar yoksa ben sıcak isterim. -5, -6 idi ya bu gece. Birkaç gün sonra 7-8 derece gece sıcaklığı. Oo. İyi değil mi? Tabii Evet, hemen kar fark ettim. yağmıyor ama İzmir'in de bu güzelliği var işte. Bir anda Vallahi. bahara geçiyorsunuz. Aynen canım İzmir'im yani. Kar yoksa ben... Kar da var aslında. Şuradan bir saat gittiniz mi Bozdağ'a? İyi ödemiş. Manisa Spil Dağı'na mesela çok güzel kar yağmış. Evet. O da Hatta var. Urla'ya bile yağmış dün. Bu da ilginç bir durum. Urla, Karaburun bayağı oralara kar yağmış. Enteresan. Kesin bizim yukarılara da yağmıştır. Alan kıyıya yağmış da tutmamıştır tabii. Tutmamış mı? Bu soğukta zaten yağış olsa kesin buraya da yağardı. Evet yağardı. Geçen... Bu kadar soğuğa yağmamasına imkan yok. Aynen geçen sene bu zamanlar yağmış işte bak. Değil mi? Biz geçen yıl Ocak'ta Ödemiş Bozdağ'a gitmiştik. Ya evet bu tam 28 Aralık'ta gitmişiz. Şeyde Gölcük'te piknik yapmıştık. Evet Gölün kenarında. Hatırladın mı? hatırladım. Ya keşke Dilara şimdi falan da var. çadırımız olsa da gitsek şimdi ama ne güzeldir şimdi oralar. Evet. O da olur inşallah, o da olur. Her şeyin aklı saati var değil mi? Allah her şey. Allah sağlık saat versin. Çaylar. Bardak yok. Makine pis mi? Evet ben hiç ben zaten fincanımda içiyorum. Ay ben zaten fincanı içiyorum. Ben nereden bilmiyorum. Aile oldu tamam. Ben nereden içeceğim? Sen de fincanla iç hemen bitmesin. Fincan yok ki. Var yukarıda. Ben şundan Yok içerim. ya, öyle çay mı içilir hacı? Ben şundan içerim. Neyse ben bunu içeyim o zaman. İyi. Fincanda çay mı içilir ya? Sen İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi misin arkadaş? Ben çay bardağında hiç sevmiyorum Bak çay. çay böyle içilir, gördün mü? Ben sevmiyorum. Çay bardağında. Bu da Çay çok bu çabuk da, bitiyor ya o Bu yüzden. da fazla küçük ya. Yani Sen daha, sırf dem koysana ama. Hiç demlememiş. ya bir bardak yok mu arkadaş? Ha bir de bitiyor ya böyle tadı damağında kalıyor. Ben artık Ben bunu o bir- saatten sonra kahvaltı yapasım gelmiyordu o Ben yüzden. bunu bir yudumda içerim ya. Kristal bardakları Kristal çok bar- seviyorum ama çok küçük. Kristal bardağın altlığı vardı. Niye onu koydun ki? Yanlış şeyi takmışsın. Ya ayaklarım üşüyor benim. Baba mı diyor? Bilmem. Bir şeyler söylüyor, küfür ediyor valla. Niye bir tane aldın gevrek? Neden biliyor musun? Bir gevrek Bizim almanın sebebi ne? köyün bakkalına simit az geliyor. Ve genelde birkaç kere denk geldim. Çocuklar alıyor simidi. Ya niye az geliyor? Yazık. 3 tane simit vardı orada. Şimdi alsam belki benden sonra kimse alamaz diye. Ay kıyamam. Çok acım. Ama iyi de bunlar niye o zaman o kadar az getiriyorlar? Belki öyle satılıyor yani. Az Allah satılıyor. Allah. Ama şimdi ben de şey olmasın diye bir tane al yeter dedim. Ay yazık ya. Olsun bir tane daha alsaydın. Atı da çok seviyor gevreği. Bayındır'dan alırız ya. Bir de bu şey gevrek. Tam İzmir gevreği. Hakiki. Halis miyiz? Tam İzmir gevreği bu. Aşkım. Bak şu kahvaltılık sosumuzdan da var. Acım Yok bu tatlısını getirdim. bu mu? Tatlı mı yani? Evet çok güzel. Zeytinyağlı yaptık. Kimse almıyor. Harbi güzelmiş. İyi ki almamışlar. Elimizde kaldı. Dedim kimse almıyor bari ben alayım dedim eminim. İyi ki almamışlar valla. Pazar. İyi ki almamışlar mı? Alın ya. Yoksa ben yiyemeyecekler. Alın şunu ya. Fazla var zaten yani. Hepsini yemezsin. Çok fazla varsa insan bir tane getirir. Getirdim işte. Satılmıyor diye getirmişsin. Satılmıyor da getirdim. Satılsa getirmeyeceğim. Satılsın da getirmeyeyim yani.
Kahvaltı soslarımız çok güzel. Tavsiye ediyoruz, zeytinyağlı. Muhteşem valla. Çok lezzetli. Kendi zeytinyağımız var. Bir de bunun acısı var ya. Ondan da ya. Ya acıyamam ben. Çok mu güzel ama acı insanın boğazın mikropları temizliyor. Güzelmiş. Değil mi? Bence acı daha güzel tatlıdan.